Bir beşiğin başında verilen söz yıllar sonra başka bir beşiği mezara çevirebilir mi? Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size izleyicimizden gelen bir hikayeyi anlatacağım. Siz de başınızdan geçen paranormal olayların karanlık hikayelerde yer almasını isterseniz Volkan size aşağıya e-posta adresimizi koyacak. Oraya detaylı bir şekilde yazıp yollayabilirsiniz. İzleyicimizden gelen bu hikaye 1999 yılında yaşanıyor. Meltem ve Çetin birbirini çok seven bir çift. İkisi de okumuşlar, iş sahibi olmuşlar. İkisi de devlet memuru olarak çalışıyorlar. Yaşadıkları çevrede saygınlıkları var. Birbirlerine çok aşıklar. Meltem ve Çetin'in düğün günleri de tam hayal ettikleri gibi geçiyor. Evin içinde inanılmaz keyifli, heyecanlı bir hazırlık. Bütün yakınları, akrabaları Meltem'in evini hazırlıyorlar. Yatak odasına giriyorlar, yatağını düzenliyorlar, eşyalarını yerleştiriyorlar. Her şey hayal ettiği gibi geçiyor bu genç çiftin. O gece düğünden sonra Meltem'le Çetin yatak odalarına geldiklerinde Meltem yatağın üstüne oturduktan sonra bir anda yerinden fırlıyor. Bir batma hissiyle irkiliyor. Hemen kalkıyorlar, ışığı yakıyorlar, yatağa bakıyorlar ne oluyor diye yokluyorlar ve büyük bir yorgan iğnesiyle karşılaşıyorlar. Ay diyorlar, burası yerleştirilirken gün içinde giren çıkan çok oldu, çeyizler açıldı, birisi düşürdü herhalde diye düşünüyorlar. İğneyi kenara kaldırıyorlar, normal gecelerini tamamlıyorlar. Aradan günler geçiyor. Evlilikleri gayet güzel devam ediyor. İlk 1-1,5 senenin sonunda yavaş yavaş aile büyüklerinden, akrabalardan çocuk olmuyor mu, çocuk yapmıyor musunuz, biz ne zaman torun seveceğiz diye serzenişler başlıyor. İlk başta bu Meltem'le Çetin'in gülümseyerek, biraz mahcup, biraz kıkırdayarak geçiştirdikleri bir şeyken zaman geçtikçe, bebek sahibi olamadıkça bu Meltem'i inciten, üzen, hatta zaman zaman ağlatan bir şeye dönüşüyor. Çetin baba olmak çok istiyor. Meltem de anne olmak istiyor. Ama 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl Meltem ve Çetin bebek sahibi olamıyorlar. Bunun üzerine tedavi aşaması başlıyor. Hastanelere gidiyorlar, doktorlara gidiyorlar, yakınlarının önerdiği tüp bebek merkezleriyle görüşmelere başlıyorlar ve uzun süren ve son derecede yıpratıcı bir tüp bebek sürecine giriyorlar. Ve bütün çabalara rağmen tüp bebekle de bebek sahibi olamıyorlar. Bu aşamada yakınları, aile büyükleri, aileleri nasip, kısmet, Allah olacağı zamanı bilir de verir gibi çocukları teselli etmeye çalışıyorlar. Fakat Meltem bu süreçte kendini çok suçluyor. Ve Çetin de bastırmaya çalışıyor baba olma arzusunu, ama bir bebek sahibi olmayı çok istiyorlar. Doktorlardan da çözüm alamadıkları bu süreçte yavaş yavaş başka sesler de yükselmeye çalışıyor. Bir gün Meltem'in çok yakın kız arkadaşlarından bir tanesi Meltem'in yanına geliyor. Diyor ki, siz doktorlarla, hastanelerle elinizden geleni yaptınız. Bir bebek sahibi olamadınız. Belki senin durumun doktorluk değildir. Belki bir hocaya gitsek sana bir yardımı olabilir. Meltem'in ilk başta bu çok aklına yatmasa da, yani bütün yolları denemiş ama olmamış. Tamam diyor, kız arkadaşıyla beraber bir hocaya gidiyorlar. Fakat Çetin'e bunu söylediğinde Çetin ilk başta itiraz ediyor. Fakat sonradan kabul ediyor. Çetin de yanlarında, hani erkek olarak başlarında gidiyor bir sıkıntı çıkmasın diye. Çünkü biliyorsunuz her zaman olaylar çok pozitif ilerlemeyebiliyor bu işlerde. Nitekim Meltem'le Çetin hocanın yanına giriyorlar. Sıkıntılarını anlatıyorlar. Diyorlar, hocam biz bebek sahibi olamıyoruz. Bebek sahibi olmak istiyoruz. Tüp bebekte denedik. Hastaneye de gittik. Olmadı diye anlatıyorlar ve hiç beklemedikleri bir tavırla karşılaşıyorlar. Hoca son derece agresif ve nobran bir şekilde kalkıyor Meltem'e pat diye diyor ki, ha gittiniz oralarda buralarda kendinizi ellettiniz, çocuk sahibi olacağım diye dilencilik mi yaptınız deyip Meltem'e azarlıyor. Ve bunun üzerine Meltem tabii çok kötü oluyor. Ağlamaya başlıyor. Bunlar çıkıyorlar ve Çetin tabii çok kızıyor. Hocaya da kızıyor. Meltem'e de kızıyor. Bizi böyle abuk sabuk yerlere getiriyorsun. Böyle saçma sapan insanlarla bir araya getiriyorsun diye Meltem'e de tavır koyuyor. Ve diyor ki, hoca lafı bitti. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Bu konu kapandı. Olacağı varsa olur. Olacağı yoksa da olmaz. Artık saçmalama diyor Meltem'e. Aradan zaman geçiyor.
Yıl 2014. Meltem ve Çetin tam 15 yıldır evliler. 2014'e geldiğimizde. Ve hala çocukları yok. Ve tabii ki çok üzgünler. 2014'te Meltem'in babası Osman amca bir deri rahatsızlığı yaşıyor. Cildinde döküntüler, vücudunda, derisinde bir takım böyle ufak yaralar açılmaya başlıyor. Çok hastane geziyor, doktor geziyor fakat bir türlü fayda göremiyor, şifa bulamıyor. Bunun üzerine Osman amcaya bir yakınları bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki Seydişehir tarafında bir hoca var. Muhammed Adem Hoca. Bu hocanın diyor nefesi çok kuvvetli, çok iyi bir hoca ve tamamen hayrına yapıyor. Para da almıyor. Amcacığım seni bir ona gösterelim. Kabul ediyor. Osman amca da gidiyor. Bu hocayla görüşüyorlar. Hoca bunlara bir takım işte sular hazırlıyor. Dualar yapıyor. Kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ve sonrasında Osman amca şifa buluyor. Yaralarının iyileştiğini düşünüyor. Ve bu esnada da Muhammed Adem hocayla aralarında bir muhabbet başlıyor. Yani bir arkadaşlık, bir ahbaplık durumu başlıyor. Çünkü çok memnun kaldı ya Osman amca o yüzden. Bir gün yine böyle sohbet ederlerken hocayla Meltem'in babası hocaya aslında çok üzgün olduğunu, kızı olduğunu, uzun süredir evli olduğunu, çocuklarının olmadığını, her yolu denediklerini, çocuk sahibi olamadıklarını, kızının bu işe çok üzüldüğünü, kendisinin de torun sevmek istediğini, kendisinin de çok üzgün olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine Muhammed Adem Hoca diyor ki çağır gelsinler. Gelsinler bir bakalım. Osman amca hemen kızına telefon açıyor ve Çetin'le ikisini, fakat tabii Çetin bir önceki yaşananlardan dolayı gitmek istemiyor. Fakat kayınpederini de kıramıyor. Ne diyecek kayınpederine, hayır mı diyecek. Dolayısıyla Meltem'le beraber kayınpederinin yanına gidiyorlar. İçeri giriyorlar. Hoca ile ilk önce bir hoşbeş ediliyor. Çaylar, kahveler içiliyor. Sonrasında hoca diyor ki bakalım sizin probleminiz neymiş? Cebinden küçük bir el yazması dua kitabı çıkarıyor. Bir tas su çıkarıyor. Çeşitli, bize detaylı bir şekilde geldi ama ben burada size madde madde anlatmayacağım tabii ki. Çeşitli materyaller çıkarıyor ve Meltem'le Çetin'in bakımını yapıyor diyeyim. Bir bakıyor ne oluyor diye. Bir müddet sessizlikten sonra tam Muhammed Adem Hoca konuşmaya başlayacak. Meltem aklından şöyle bir şey geçiriyor ister istemez. İnşallah yani yine saçma sapan bir insanla karşı karşıya gelmedik. İnşallah yine dolandırılmayız. İnşallah bu da sahtekar değildir. Hani Çetin'e bir daha rezil olmayayım, Çetin'e bir daha mahcup olmayayım diye aklından bir şey geçiriyor. O esnada suya bakmakta olan hoca başını sudan kaldırıyor. Meltem'e bakıyor ve diyor ki birisi sahtekar diye herkes sahtekar olmaz. Sen gönlünü ferah tut. Şimdi ortam bir anda buz kesiyor. Meltem bunu içinden düşündü. Muhammed Adem Hoca'nın bunu duymuş gibi bir şey söylemesine bir mana veremiyor, çok geriliyor. Fakat Çetin de karısındaki tuhaflığı, karısının nasıl gerildiğini anlıyor. Hani bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyor. Böyle garip bir ortam oluşuyor bir anda. Ve Muhammed Adem Hoca bakımını yaptıktan sonra diyor ki bu iş doktorluk değil. Sizin yuvanızın önüne bağ konmuş. Evlendiğiniz gece yatağınızda bir iğne vardı dediği anda odanın havası değişiyor. Meltem'le Çetin birbirlerine bakıyorlar. Evet, yatak odalarında bir iğne vardı, Meltem'e batmıştı. Fakat bunu kimseye söylemediler ki, bu karı kocanın arasında kalmış bir şey. Yani oturup biliyor musunuz bizim de düğünümüzün ilk gecesinde bize iğne battı diye oturup anlattıkları bir şey değil. Muhammed Adem Hoca'nın pat diye bunu söylemiş olması, bir de 15 yıl önce olmuş bir şeyi pat diye söylemiş olması Meltem'le Çetin'i hayret ettiriyor. Diyor ki bu senin bedenine değil rahmine konmuş bir kapıyı kapatmak için yapılmış. Çetin tabii hemen kim yapmış hocam diye soruyor. Hoca susuyor, suya bakıyor, sanki bir şey görüyor ama gördüğü şeyi söylemek istemiyor gibi davranıyor. Bunun üzerine hoca şöyle söylüyor. Bu işte 2 tane el var. Biri yapan el, diğeri içeri sokan el. Yapan eli tanımazsınız ama içeri sokan eli tanırsınız. Tabii Çetin'le Meltem bunu duyunca hem heyecanlanıyorlar hem tedirgin oluyorlar. Diyorlar ki hocam kim? Bize bir isim söyleyin. Yani biz bunu yapanın kim olduğunu bilelim. Bunun üzerine Muhammed Adem Hoca biraz da öfkeli ve sert bir şekilde diyor ki benim işim isim vermek değil. Benim işim bağı çözmek.
Size bunu yapan da size uzaktan biri değil, tanıdığınız, bildiğiniz biri hanenize girmiş, size bu kötülüğü etmiş diyor. Muhammed Adem Hoca bu işin çözülebileceğini ama o kadar da kolay olmayacağını söylüyor. Diyor ki sabredeceksiniz. Ben ne dersem harfiyen yapacaksınız. Ben bu işi çözerim ama diyor zaman alır. Sonra yine izleyicimizin bize detaylı bir şekilde kalem kalem yazdığı ama tabii benim burada size reçete veriyormuş gibi olmamak için anlatmayacağım bir takım malzemeleri ardı ardına sıralıyor. Bunlarla çeşitli işlemler yapılması gerektiğini söylüyor. Çetin'le Meltem bu malzemeleri topluyorlar. Bundan sonraki aşamada zaten Çetin ve Meltem'in Muhammed Adem Hoca ile sürekli bir araya geldiği, görüştüğü ve çeşitli seanslar yaptıkları bir sürece dönüşüyor. Muhammed Adem Hoca dualarını okuyor, işlemlerini yapıyor, bunlara muskalar veriyor, çeşitli okunmuş sular veriyor. Bunu diyor yiyeceksiniz, bunu içeceksiniz, bununla yıkanacaksınız. Bir sürü işlemler yaptırıyor. Bir de tütsü veriyor. Diyor ki bunu da evin içinde yakacaksınız, tütsü yapacaksınız. Çetin'le Meltem hoca ne diyorsa aynen birebir yapıyorlar. Hiçbir dediğinden şaşmıyorlar. Bu arada işlemler yapılıyor, devam ediyor ama Muhammed Adem Hoca çocukları her gördüğünde hep aynı ikaz yapıyor. Eğer diyor hamile kalırsan mutlaka bana geleceksiniz, haber vereceksiniz. Çünkü bunu ben bozarsam ve sen hamile kalırsan sana bu büyüyü yapanlar sana yapılan büyünün bozulduğunu öğrenirler ve başka bir şey yapmaya kalkabilirler. Bunu engellemek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor diye sürekli olarak ikaz ediyor. Ve Çetin'le Meltem de tamam diyorlar. Bu esnada onlara çeşitli kurallar da koyuyor. Diyor ki mesela ilk 21 gün ilişkiye girmeyeceksiniz. 21 gün sonra ilişkiye gireceksiniz. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Bütün detaylarıyla bütün süreci kendi kontrolü altına alıyor. Çetin başlarına gelen her şeye mantıklı, bilimsel bir cevap getirmeye çalışırken Meltem evin içinde sanki görünmez bir güç, bir enerji varmış ve bu yaptıkları işlemlerden rahatsız oluyormuş ve onları da rahatsız etmeye kararlıymış gibi bir duyguya kapılıyor. Çok tedirgin oluyor. Ve çiftin gece uykularından kabuslarla kanter içinde uyandıkları, evde hiçbir şey yokken pat pat kapıların çarptığı, camların çarptığı, hatta bazen bu çift cam olduğu halde camların kırıldığı garip bir ortama giriyorlar. Ve sonrasında birden olaylar yavaş yavaş sakinlemeye başlıyor. Meltem hamile kalıyor. Tabii ilk 3 ay kimseye söylemiyorlar. Nazar değmesin, bir şey olmasın diye. 3 ay sonra sadece hocaya söylüyorlar. Muhammed Adem Hoca'ya söylüyorlar. Ailelere, akrabalara söylemiyorlar. Muhammed Hoca bunlarla çalışmaya, dualarını yapmaya devam ediyor. 3. ayın sonunda aile büyükleriyle, yakınlarla, eşle, dostla paylaşılıyor. Herkes bu işe çok seviniyor. Böyle sevinçle, gözyaşlarıyla karşılıyorlar. Fakat Muhammed Adem Hoca genç çifte diyor ki bana 3 ayda bir geleceksiniz. Hatta Çetin diyor ki hocam hani bebeğimiz oluyor. Meltem hamile kaldı. Hala mı? Muhammed Hoca diyor ki inanmak zorunda değilsin ama korumak zorundasın. Çetin tabii çok gitmek istemiyor. Çetin bir an önce normalleşmek istiyor. Yani tamam yaptık, neyse yapılacaksa yaptık ama artık normal hayatımıza dönelim. Sürekli hocaya gidip geldiğimiz bu süreçten çıkalım. Çetin'in projesi bu. Meltem de hoca ne derse yapmak istiyor anne olarak. Çünkü korkuyor kız. Dolayısıyla hocanın lafından çıkmamaya çalışıyor ve zaman zaman zaten Çetin'le hocanın arasında kalıyor. Meltem'in hamileliği esnasında da evdeki tuhaflıklar devam ediyor. Bir ortalık yatışmıştı, bu tuhaflıklar durmuştu. Meltem hamile kaldı. Meltem'in hamile kalmasıyla tuhaflıklar tekrar başlıyor. Mesela bebeğin odasını hazırlıyorlar. Bebeğin odasındaki dönence gece olur olmaz saatlerde yatağın üstündeki çalışmaya kendi kendine dönmeye başlıyor çalıştırmadıkları halde. Evin içinde sürekli bir su sesi. Gidiyorlar, bakıyorlar, musluklar kapalı ama lavabo ıslak. Evin içinde sürekli ve gittikçe artan bir kadın sesi, bir kadın fısıltısı sürekli olarak bazen Çetin diye seslendiğini, bazen Meltem diye seslendiğini Meltem duyuyor. Çetin duymadığını iddia ediyor. Ve bebeğin beşiği var. Bebek doğduktan sonra yataklarının yanına koyacakları beşik. Böyle süslemişler, etmişler, güzel. Bebek odasına koymuşlar. Bu beşik durup dururken kendi kendine sallanmaya başlıyor. Evdeki bütün camlar kapalı olduğu halde hani rüzgardan falan diyemiyor. Çünkü evdeki bütün camlar kapalı olduğu halde beşik kendi kendine sallanıyor. Bu dönemde de Meltem
hamileliğinin son aylarına kadar sürekli evin içinde sanki birisi varmış, bir başkasıyla beraber yaşıyormuş gibi bir tedirginlik içinde. Fakat düzenli olarak hocaya gitmeye devam ediyor. Öyle ki bir gece Meltem gece uyanıyor, sanki böyle nefesi kesiliyormuş gibi, sanki üstüne karabasan çöküyormuş gibi, karnı böyle buz gibi, acayip böyle karnın üstünde bir ağırlık, kendine böyle dokunduğu zaman sanki böyle bir buz kasesi, bir buz torbası karnından yeni kalkmış gibi böyle soğukluk hissediyor karnında sürekli. Hatta çok tedirgin oluyor. Hatta bu yüzden bu duyguyu o kadar sık yaşıyor ki sık sık hastaneye gidiyorlar bebek kontrolleri için. Nihayet doğum zamanı geliyor. Bir kız bebekleri oluyor. Adını Tuğçe koyuyorlar. Fakat Tuğçe öyle kolay doğamıyor. Çok zor doğuyor. Yani 3 gün uğraşıyor Meltem ve 3. günün sonunda hani bir şekilde Tuğçe dünyaya geliyor ama Meltem perişan oluyor. Aile gözyaşlarıyla, mutlulukla, sevinçle bebeklerine sarılıyorlar, dualar okuluyor, mevlütler yapılıyor. Bebek büyük bir mutlulukla karşılanıyor ve eve getiriliyor. Hemen Mustafa Adem Hoca'ya haber gidiyor. Mustafa Adem Hoca geliyor, bebeğin duasıyla ismini kulağına okuyor, ismini söylüyor. Bütün yapılması gereken her şeyi, bütün prosedürler, öyle diyeyim ben size, harfiyen uygulanıyor. Fakat Mustafa Adem Hoca diyor ki, bu bebek 1 yaşına gelene kadar her ay bana getirin. Şimdi Çetin buna gün geçtikçe daha fazla kuruluyor. Çünkü sürekli olarak bir Adem Hoca'ya gitme hali. Yani bir bitmeyen bir Adem Hoca'ya gitme hali. Ve Çetin artık böyle mık artık yavaş yavaş yani Meltem'i yemeye başlıyor. Yine mi hocaya gidiyoruz, yine mi hocaya gidiyoruz? Yani sanki Meltem de bayıldığından gidiyor yani. Kız ne yapsın? Meltem'le Çetin yaklaşık bir 6 ay bu hocaya gitme, ayda bir hocaya gitme işini sürdürüyorlar. Fakat 6 ay sonunda Çetin Bey diyor ki artık hocaya gitmiyoruz. Tamam, yeter. Çocuğa hastalık kaptıracaksın. Yani hiçbir yere gitmiyoruz, çocuğumuza nazar değmesin, mikrop kapmasın, aşıları tamamlanmadı diye hiçbir yere götürmediğimiz çocuğu her ay hocaya götürüyoruz. Bitti, konu kapandı diyor. Meltem tabii perişan, ağlıyor. Ya diyor yapma, bir sakatlık çıkmasın, bir şey olmasın. Ya diyor ne olacak? Tamam aldık, çocuk 6 aylık oldu, bitti diyor. Ve Muhammed Adem Hoca'ya gitmeyi bırakıyorlar. Fakat Muhammed Adem Hoca Çetin'i aramaya başlıyor bu sefer sürekli. Ve Çetin telefonları açmıyor. Bunun üzerine Muhammed Adem Hoca Meltem'i aramaya başlıyor. Fakat Çetin'den korkusuna Meltem de telefonları açmıyor. Kız ne yapsın? Muhammed Adem Hoca'yla işler kopuyor. İlişki bitiyor. Şimdi bunlar hocaya gitmeyi kestiler ya. O ana kadar stabil giden durum bir anda şekil değiştirmeye başlıyor. Şöyle. Hani en başta yaşadıkları bir takım olumsuzluklar vardı ya, su sesleri, hıçkırık sesleri, ampullerin patlaması, kapıların çarpması. Bunlar yavaş yavaş peyderpey tekrar evin içinde yaşanır oluyor. Pat diye böyle kapılar açılıyor, pat diye böyle ampuller patlıyor. Bir bunlar başlıyor. Tuğçe olur olmaz saatlerde yerli yersiz ağlamaya başlıyor. Buna hani bebek koliği falan diye geçiştirecekler fakat normal bir ağlama değil, böyle etinden et kopmuş gibi ağlıyor bebek. Ve yanına gittiklerinde hani çocuğa ne oluyor diye çocuğun, küçük bebeğin daha 6 aylık olduğu halde arkada bir noktaya, Meltem'in arkasında ya da Çetin'in arkasında bir noktaya gözlerini dikmiş bir şekilde ve korku içinde, dehşet içinde ağladığını görüyorlar, gözlemliyorlar. Bundan sonraki süreçte Çetin olan biten her şeyi mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyor. Ama Meltem bir yerlerde bir şeyin yanlış olduğunu biliyor. Bundan sonraki kısımda şimdi Tuğçe, Çetin ve Meltem aynı odada uyuyorlar. Bebek karyolası yanlarında. Meltem uykusunda kabuslar görmeye başlıyor. Şöyle. İlk gece rüyasında odanın kapısı açılıyor ve içeriye uzun, zayıf, kapkara, saçları karmakarışık, çok çirkin ve ürkütücü görünümlü bir adamın girdiğini görüyor. Ve yatağa doğru geliyor. Meltem kıpırdamak istiyor, kıpırdayamıyor. Yatakta Çetin'in tarafına doğru dönüyor ve böyle rahatsız edici, ürkütücü bir kahkaha atıp eğilip Çetin'e bakmaya başlıyor adam. Meltem bu sesi dışarıdan değil, sanki aklının içinde duyuyor. Yani Meltem'in kulağına fısıldanmış gibi duyuyor bu kahkahayı. Çetin uyumaya devam ediyor. Adam Çetin'in başında bekleyip Çetin'e bakıyor.
Sonra tekrar yürüyüp Meltem'in tarafına geliyor ve beşiğe bakmaya başlıyor. Adamın beşiğe baktığını görünce Meltem bir şekilde kendini zorlayıp ne yapıp edip elini uzatıp adamın bebeğe dokunmasını engellemeye çalışıyor. O esnada bu korkunç görünümlü adam Meltem'i bileğinden yakalıyor. Fakat o yakalamayı Meltem normal bir insanın bir el tutması gibi değil, sanki bileğinin etrafına bir yılan sarılmış gibi hissediyor. Ve sıkıyor. Normal olmayan bir güçle Meltem'in bileğini sıkıyor. Tam o esnada sabah ezanı okunmaya başlıyor. O gördüğü adam, o görüntü, korkunç görüntü bir anda odadan dışarı doğru sanki böyle çekilmiş gibi, vakumlanmış gibi odadan dışarı fırlayıp çıkıyor. Meltem uyanıyor, tekrar hareket edebilmeye başlıyor. Hemen ışığı yakıyor, koluna bakıyor. Kolu çünkü ağrıyor, o kadar sıkmış ki adam. Ve kolunda sarı mor parmak izleri görüyor. Çetin'e hiçbir şey söylemiyor çünkü huzurlarının kaçmasını istemiyor. Birkaç gün sonra Meltem yine uykusunda yine aynı adamın odanın kapısını yavaşça açıp içeri girdiğini görüyor. Ve sanki boyu daha da uzamış gibi, daha da irileşmiş gibi, korkunç bir görüntüyle ve sanki daha da uzamış, saçları sakalları uzamış gibi bir görüntüyle içeri girdiğini görüyor. Bu sefer içeri girmesiyle beraber içeriye böyle çürük yumurta gibi bozuk bir koku da, rahatsız edici, mide bulandırıcı bir koku da içeri giriyor. Meltem yine kıpırdamak istiyor fakat kıpırdayamıyor. Adam ayak ucuna geliyor ve ayak ucuna gelmesiyle birlikte sanki daha da büyüyor. Meltem'i ayak bileklerinden yakalıyor. Meltem kendini çekip, ayaklarını çekip adamdan kurtulmaya çalışıyor. Fakat hareket edemiyor. Adam Meltem'in ayak bileklerinden tutup ayaklarını dışarı doğru döndürmeye başlıyor. Ve bunu o kadar sert, o kadar zorlayarak yapıyor ki Meltem sanki ayakları ters dönecek ve kırılacakmış gibi hissediyor. Çok canı yanıyor, ağlamaya çalışıyor, ağlayamıyor, çığlık atmak istiyor, atamıyor ve o anda panikle, can havliyle aklı bir anda yerine geliyor ve diyor ki benim dua etmem lazım. Ve bildiği bütün duaları ardı ardına sıralamaya başlıyor. Duaların birini başlıyor, birini bitiriyor, birine başlıyor, birini bitiyor ve o esnada o adam, ayaklarından yakalayan adam birden Meltem'in ayak bileklerini gevşetiyor ve yine ilk seferde olduğu gibi vakumlanmış gibi odadan dışarıya çekiliyor. Meltem'in kabusları her geçen gün daha kötüye doğru giderken Tuğçe ilk yaş gününe geliyor. İlk yaş gününde evde güzel bir doğum günü partisi hazırlıyorlar bebeklerine. Bütün akrabalarını, yakın akrabalarını, aile büyüklerini çağırıyorlar. Güzel bir doğum günü yemeği yiyorlar. Akşam Tuğçe de yorulmuş. Oyuncaklarıyla oynamış, hediyelerini açmış. Tuğçe'yi götürüyor. Kendi yatak odalarında hala yatıyor. Gözünün önünden ayıramıyor ki Meltem. Yatak odasındaki beşiğini yatağına yatırıyor çocuğunu. Çetin de yorulmuş. O da yatıyor. Çünkü bütün işleri Meltem'in yapması gerekiyor. Meltem de evi topluyor. O da yatacak. O gece Meltem yorgun bir şekilde yatağa yatıyor. Uykusunda yine aynı rüyayı görüyor. Fakat bu sefer içeri giren adam olduğundan daha da irileşmiş, çirkinleşmiş. Sanki boyu 2 metre, neredeyse kafası tavana değecek. Bu şekilde içeri giriyor. Ve adamın içeri, yani bu adam görünümlü şeyin içeri girmesiyle beraber içeriye berbat bir koku giriyor. Gözleri sanki oyulmuş gibi, gözlerin olduğu yerin bomboş olduğunu ve bu sefer daha da belirgin bir görünüme kavuştuğunu görüyor Meltem. Ve bağırmak istiyor, çığlık atmak istiyor, Çetin'i kaldırmak istiyor. Fakat sanki üzerine karabasan çökmüş gibi hiçbir şekilde hareket edemiyor. İçeri giren şey bu sefer direkt bebeğin yatağının önüne gidiyor. Meltem bebeğe doğru bir hamle yapmak istiyor. Bu şey her neyse beşiğe eğilip bebeği kucağına alıyor. Ve Meltem tabii paniğe kapılıyor. Yerinden fırlamak istiyor ve bu görüntü, bu kafa Meltem'e doğru dönüyor ve ona diyor ki Seydişehirli Adem Hoca'ya söyle, benim olanı alırım. Meltem çığlık çığlığa uyanıyor, yerinden fırlıyor, bebeğinin yatağına bakıyor, hiçbir şey yok.
yerinden kalkıp bebeğinin yanına gidiyor. Bebeğini mosmor buluyor. Ambulans çağrılıyor. Bunlar hastaneye gidiliyor. Bebek kurtarılamıyor. Meltem'le Çetin'in bebeği Tuğçe o gece hayatını kaybediyor. Otopsi yapılıyor. Otopsi sonucunda nefes durması çıkıyor. Fakat neyden dolayı nefesinin durduğu da belirlenemiyor, tespit edilemiyor. Ve bundan sonrasında tabii korkunç bir süreç başlıyor. İlk önce tabii Seydişehirli Muhammed Adem Hoca'ya da haber veriliyor. Çocuğun cenazesi için o da geliyor, bebek defnediliyor. Ondan sonra hep beraber tabii bütün ailede Meltemlerin evinde toplanıyorlar. Meltem, Muhammed Adem Hoca'yı görünce gözyaşları içinde yanına gidiyor. Diyor ki hocam ben böyle böyle rüyalar gördüm. Rüyamda böyle bir şey gördüm. Bana sizin adınızı söyledi. Bana dedi ki Seydişehirli Muhammed Adem Hoca'ya söyle ben benim olanı alırım. Ağlıyor ama kız bunları anlatırken. Hoca bir şey söylemiyor. Uzun uzun düşünüyor. Diyor ki kızım keşke gelmeye devam etseydiniz. Keşke kesip atmasaydınız. Fakat yani olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Tabii Meltem ağlaya ağlıyor. Diyor ki hocam benim bebeğimi kim aldı? Bu işi bize kim yaptı? Bu büyüyü bize kim yaptı? Hoca diyor ki bu bir kadının öfkesiyle başladı ve bu öfke bu işi bu hale getirdi. O esnada Çetin yanlarına geliyor, konuşmaları duyuyor ve diyor ki hangi kadın, kim yaptı? Kim yaptı? Hoca diyor ki sen zaten kimin yaptığını biliyorsun. O esnada bunların yakın bir aile dostu olan, yani yakın aile dostu derken tanıdıkları, uzun zamandır tanıdıkları ama biraz mesafeli oldukları ama yıllardır hayatlarında olan, Meltem'in de tanıdığı ama Meltem'in çok içli dışlı olmadığı bir kadın. Naciye Hanım yanlarına geliyor. Fakat Meltem Naciye Hanım gelince bir tedirgin oluyor. Çünkü Naciye Hanım Meltem'i hocayla konuşurken görünce bir geriliyor. Bir yüzünde normalde bebeğini kaybetmiş bir anneyi görünce yüzünüzde korku değil üzüntü olur. Yüzünüzde bir korku varsa insan bir işkillenir ne oluyor diye. Meltem de tabii böyle bir tedirgin oluyor. Kadına bakıyor. Kadın geliyor bunların yanına oturuyor Naciye Hanım. Meltem'in elini tutuyor ama parmaklar buz gibi. Ve sevimsiz bir ifadeyle önce başsağlığı diliyor. Başınız sağ olsun kızım çok üzüldüm diyor. Ve sonra çok tuhaf bir şey söylüyor. Bazı çocuklar bu dünyaya ait olmaz diyor. Meltem bu cümleyi duyduğu anda Meltem'in aklında bir şey tetikleniyor. Yani bir şey oluyor ve aklında böyle geri gitmeye başlıyor. Bir olanları şöyle bir aklına düşmeye başlıyor ve düğün gecesini hatırlıyor. Düğün gecesinde o odanın yapılışını düğünden önce, eşyaların yerleşmesi, çeyizliğin açılması, yerleştirilmesi, yatağın üstünün örtüsünün örtülmesi, o aşamalar böyle bir gözünün önüne geliyor. Ve sonra şöyle bir sahne hatırlıyor Meltem. Bu kadın da oradaydı, Naciye Hanım. Hatta odayı yerleştirip böyle yatak örtüsünü falan koyduktan sonra çıkarlarken burası potluk yapmış diye böyle pat 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 yatağın üstünü pat patlayıp böyle bir en son onun çıktığını hatırlıyor. Ve sonra o yatakta kendisine batan iğneyi hatırlıyor ve bir anda Meltem'in kafasında bütün taşlar yerine oturuyor bir şekilde. Çünkü zaten bu kadından da olumsuz bir elektrik alıyor. Ve yani bazı çocuklar bu dünyaya ait değildir ne demek yani? Bu nasıl bir laf yani? Bu nasıl bir laf? Ve bunun üzerine Meltem anlıyor ne olduğunu ve dönüp Çetin'e diyor ki bu kadın yaptı. Bize bu büyüyü bu kadın yaptı. Çetin bunu duyduğu anda o da anlıyor ne olduğunu ama artık iş işten geçmiş oluyor. Şimdi izleyicimizin bize anlattığı kısmını size anlatmaya başlıyorum. Bu Naciye Hanım kimdir ve ne yaşandı? Naciye Hanım'ın ailesi ve Çetin'in ailesi yakın dost o dönemde. Bunlar ilk doğduklarında Naciye Hanım'ın kızı Zehra ve Çetin ilk doğduklarında kendi aralarında espriyle ay peş peşe bebek sahibi olduk. Önce Çetin doğdu, ardından Zehra doğdu. Ay bunları beşik kertmesi yapalım. Hani ha 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 hi 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 böyle bir konuşmalar oluyor. Bundan kısa bir süre sonra Naciye Hanım eşini kaybediyor ve kızını tek başına yetiştirmeye başlıyor. Bunun getirdiği bir yük var tabii. Bir yalnız anne olmak. Bir daha da evlenmiyor çünkü. Kendini kızına adıyor. Başka çocuğu da olmuyor. Dolayısıyla Naciye Hanım'ın hayatında kızıyla ilgili her şey çok önemli. Çok büyük, çok kocaman. Zehra ile ilgili her şeyi Naciye Hanım çok büyük yaşıyor. Bu esnada tabii eşinin kaybıyla beraber ekonomik olarak da sıkıntıların olduğu bir sürece giriyorlar. Öte taraftan
Çetin'in ailesinin durumu gayet iyi. Sosyal yaşamdaki yerleri, konumları gayet iyi. Çetin de büyüyor, yakışıklı genç bir delikanlı oluyor, iyi okuyor, iyi iş buluyor, güzel para kazanıyor. Devlet memuru oluyor. Yani aslında her şey aslında bir bozulmuşken tekrar yerli yerine oturma şansı doğuyor Naciye Hanım için. Yani kızı böyle bir evlilik yaparsa güzel olacak. Hani kendi hayatı sıkıntılarla geçmiş olabilir ama kızı rahat edecek. Ve nitekim Çetin'le Zehra'nın kısa böyle flört ettiği bir dönemde oluyor. Fakat Çetin Zehra'ya karşı bir şey hissedemiyor. Öyle bir duygusu olmuyor. Fakat biraz da hani ailelerin teşvikiyle hani biraz böyle bir dışarı çıkıyorlar, bir yemek yiyorlar, bir çay içiyorlar. Derken bu süreçte Zehra'nın normal periyodik kanamalarının dışında kanamaları oluyor. Fakat bunlar çok şiddetli, ağrılı ve çok yoğun kanamalar. Ve tabii ilk başta hani genç kızdır olur, büyürken gibi bir yerden yaklaşılıyor ve belki de bir miktar ihmal ediliyor. Fakat sonrasında çocuğu götürdükleri zaman doktora rahiminde iyi huylu olmayan bir kist olduğu ve rahimini sardığı ve rahimiyle beraber alınması gerektiği teşhis ediliyor. Ve şöyle bir ikilemde kalıyorlar Zehra ve annesi Naciye Hanım. Yani ya Zehra yani hayatını kaybedecek, bu çünkü ilerleyecek ve yayılacak. Veyahut da rahmi alınacak ama bir daha bebek sahibi olunamayacak gibi bir yerde kalınıyor. Tabii orada şöyle bir problem daha var. Yani rahim alınmasaydı da bebek sahibi olabilecek miydi, olamayacak mıydı? Bu doğum yapmasına mani bir durum muydu yoksa zaten bebeği olmayacak mıydı? Bunlar muamma. Fakat bunlar bir şekilde böyle bir hastalık yaşadık. Bu yüzden de benim kızım artık bebek sahibi olamayacak, ben artık anne olamayacağım gibi bir noktada acayip demoralize oluyorlar. Bunun akabinde Zehra'nın Çetin'le olan ilişkisi de bozuluyor. Çünkü zaten Çetin'in bir ilişki derdi yok. Zaten Zehra'ya ısınamamış durumda. Biraz ailelerin ittirmesiyle beraberler. Artı bir de Çetin çok baba olmak istiyor. Yani hiç düşünemiyor çocuğunun olmadığı bir dünya. O yüzden bunlar ayrılıyorlar. Ve sonrasında Çetin Meltem'le tanışıyor. Meltem'le flört etmeye başlıyorlar ve Çetin Meltem'e aşık oluyor. Ve evleniyorlar. Fakat bu duruma Naciye Hanım çok içerliyor. Ve buna birkaç yerden içerliyor. Yani kendi kızına ihanet edilmiş gibi, kendi kızı yarı yolda bırakılmış gibi, kızına nasip olması gereken bir mutluluk elinden çalınmış, alınmış gibi dengesiz bir duyguya giriyor. Ve bunun üzerine ismi bize verilmeyen ama o bölgede, o yörede bilinen, meşhur, yaşı da ilerice bir kadına gidiyor. Ve kadına diyor ki, benim kızımın olması gereken hayat elinden alındı. Bu mutluluğu şimdi başkası mı yaşayacak? Benim kızımın sahip olamadığı bebeğe başkası mı sahip olacak? Ben diyor ne yapacağız, edeceğiz? Ölsün demiyorum ama evlerinden hiçbir zaman bebek ağlaması duyulmasın diyor. Yaşlı kadın büyü yapıyor ve bir iğne veriyor Naciye Hanım'a. Diyor ki bunu gelin yatağına koyacaksın. Gelinin teni bu iğneye değecek. Bu iğne gelinin kanını alacak. Ondan sonra bir daha bebeği olmayacak. Ve Naciye bunu yapıyor. Fakat Muhammed Adem Hoca büyüyü bozunca ve Meltem hamile kalınca Naciye Hanım iyice kontrolden çıkıyor. Ve bu yaşlı kadının kapısına kızını da alıp tekrar gidiyor. Ve yaşlı kadın bu sefer rivayet o ki bize anlatılana göre diyor ki biz bir büyü yaptık ve onlar bozdular. Ve bir kere bozulan büyü, bağ tekrar yapılamaz. Yapılırsa hani çok kontrolsüz bir şey olur. Bunu yapmamak gerekir diyorlar. Fakat Naciye Hanım dinlemiyor çünkü artık iyice şuursuzlaşmış durumda. Ve diyor ki ne yapacaksın, edeceksin diyor yaşlı kadına. Bu işi yapacaksın, bunların çocuğu olmayacak. Ve oradan sonrasında çok karanlık bir şey yapılıyor. Yani kara büyü gibi bir şey yapılıyor ve bu da Tuğçe bebeğin ölümüne sebep oluyor. Tuğçe'yi kaybettikten sonra Çetin ve Meltem çok üzüntü verici bir dönemden geçiyorlar. Terapi alıyorlar. Ve ondan sonrasında biraz insanlardan da uzaklaşıyorlar. Kendi akrabalarıyla da görüşmeleri, arkadaşlarıyla görüşmeleri de uzaklaşıyor, arası açılıyor. Çünkü insanlardan huylanıyorlar ister istemez. İlişkileri bir müddet Meltem'in evin içindeki boş beşiği salladığı ve Çetin'in de kendini sürekli olarak suçlu hissettiği bir döneme giriyor.
İzleyicimiz bize yolladığı e-postada başından geçenleri detaylı bir şekilde anlatmış. Fakat Naciye ile Zehra ile olan iletişimleri, ilişkileri sonrasında ne oldu? Hani nasıl bir yüzleşme yaşadılar? O kısım belki de kendine saklamak istedi, bilemiyoruz. Biz de çok fazla tekrar rahatsız etmek istemedik onları. Fakat şu var. Bugün hala evlilikleri devam ediyor, onu biliyoruz. Çocukları yok, onu biliyoruz. Umuyorum şu anda bizi izliyorlarsa hayatlarının bundan sonraki kısmında biraz olsun huzuru bulabilirler. Bu hikayede en korkunç olan şey sadece büyü değil. Asıl korkunç olan şey bir insanın kendi öfkesini bir kadere dönüştürmek istemesi. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve bazen en büyük felaket görünmeyen varlıklardan değil, karanlığını başkalarının hayatına taşıyan insanlardan gelir.